Herkese Malta'dan selam arkadaşlar. Bakın hava çok güzel, ışıl ışıl. Şöyle birazcık göstersene. Hatta herkes güneşleniyor, denize giriyor falan. Yani Nisan başında güneşlenmeye başladık. Bugünkü videomuz ilk kez yurt dışına çıkacaklara rehber niteliğinde bir video olacak. Sadece Malta değil, herhangi bir ülkeye gidiyor olabilirsiniz. Bu videoyu izlemeden gitmemenizi tavsiye ederim. Sonuna kadar izleyin çünkü gerçekten çok işinize yarayacak bazı tecrübelerimden bahsedeceğim. Şimdi hemen videomuza geçelim o zaman. Öncelikle diyelim gideceğiniz ülkeyi belirlediniz. Yani kafanızda oturttunuz, ülkeyi seçtiniz. Bakacağınız ilk şey o ülkeye giriş çıkışlarda ne gerekiyor? Giriş çıkış şartları ne? Pasaportla girip çıkabiliyor musunuz? Ya da vizeye mi ihtiyacı var? Eğer vize ihtiyacınız varsa hangi tür vize? Bunları araştırmanız gerekiyor. Bunun için Google'da böyle küçük bir arama yapabilirsiniz. Mesela işte Malta'ya hangi vize türü gerekiyor dediğinizde, Google'ladığınızda Schengen vizesine ihtiyacınız olduğunu kolayca bulabilirsiniz. Şimdi diyelim ihtiyacınız olan şeyi buldunuz. Eğer pasaporta girip çıkabiliyorsanız mükemmel. Ama eğer vize gerekiyorsa hangi tür vize gerektiğini belirleyip bir başvuru yapmanız gerekiyor. Bizim işte gideceğimiz ülke Malta olsun mesela. Malta Avrupa Birliği'nde olduğu için Schengen bölgesinde, yani Schengen vizesi gerekiyor. Bunun için ben mesela VFS Global'i kullanmıştım. İnternet sitesine gittim VFS Global'in, oradan işte uzun dönem mi başvuru yapacaksınız, turistik amaçlı mı ülkeye gideceksiniz, kısa dönem mi, ona göre bir başvuru yapıyorsunuz. Başvurunuza işte gelecek bir zamanda bir tarihe belirliyorsunuz ve daha sonra da e, belgelerinizle birlikte başvuru tarihinde VFS Global'e gidiyorsunuz. Ben böyle yapmıştım. Tabii ki gerekli olan belgeleri ben bu videoda açıklamayacağım çünkü o zaman çok uzun bir video olur. O başka bir videonun konusu, ama eğer derseniz ki hangi belgeler gerekli onu da çek, onu da yorumlarda belirtirseniz başka bir videoda anlatırım. Şimdi diyelim gününüz geldi, belgeleriniz falan hazır, gittiniz işte vize başvurusu yapacağınız merkeze, evraklarınızı verdiniz. Bir hafta, 10 gün ya da 2 hafta sonra bu başvuru süreciniz tamamlanmış oluyor ve bir mail alıyorsunuz. İşte gelin merkezimizden pasaportunuzu teslim alın diyor. Çünkü oraya başvuruda pasaportunuzu teslim ediyorsunuz ve gidip pasaportunuzu teslim alıp sayfalarını açmadan vizeniz onaylandı mı bilmiyorsunuz. Gidiyorsunuz, orada böyle çok heyecanlı bir an oluyor. İşte çıktı mı çıkmadı mı çünkü belli değil. Ondan sonra gidiyorsunuz, açıyorsunuz pasaportunuzu. Bir sayfasında artık damgalanmış oluyor vizeniz eğer çıktıysa. İşte ne kadar süreli çıktığını da o anda görüyorsunuz. Çünkü tarih aralıkları falan yazıyor vizede. Öyle sürpriz bir şekilde vizenizi aldınız mı almadınız mı öğrenmiş oluyorsunuz. Yani muhtemelen 15 gün içinde bu belirlenmiş oluyor. Daha kısa sürebilir. Diyelim vize işleriniz halloldu, vizeyi aldınız. Gelelim uçuş gününüze. Gittiniz havaalanına, işte check-in işlemi, bagajınız varsa bagajı verme falan normal her zamanki seyahatlerinizde olduğu gibi aynısı oluyor. Daha sonra ilk kez yurt dışına çıkacağınız için bir harç pulu ödemeniz var. Ben gelirken yanlış hatırlamıyorsam 150 TL bir harç pulu ücreti ödedim. Muhtemelen yine aynı 150 TL olması lazım. Değişebilir 2024 yılında ama 150 TL diye biliyorum. Bunu alıyorsunuz bir seferlik. Bir tane harç pulunu alıyorsunuz. Çünkü bunu daha sonra pasaport kontrolüne göstermeniz gerekiyor. Daha sonra harç pulunuzu aldıktan sonra işte güvenlikten geçiyorsunuz. Pasaport kontrolüne giriyorsunuz. Türkiye'deki pasaport kontrolünde korkmanız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Çünkü hani zaten çalışanlar Türk, işte pasaportunuza bakıyor. Vizeniz var mı ona bakıyor. Harç pulunuzu almış mısınız ona bakıyor. Her şey okey. Geçiyorsunuz. Uçağınızın geleceği kapıya gidiyorsunuz. Yine kapı açıldığında girişte uçağa hostesler pasaportunuza bakıyor. Vizeniz var mı buna bakıyor. Daha sonra zaten uçağa gidiyorsunuz. Şimdi uçağa geçerken kapı görevlisi pasaportunuzu kontrol etti, biletinizi kontrol etti, gittiniz uçağa, bindiniz, her şey okey. Asıl heyecanlı kısım, belki hani tricky kısım, varacağınız ülkeye geldiğinizde başlıyor. Neden? Çünkü bir kere birincisi dil sorunu var yani. Ama merak etmeyin, her şeyi detaylı bir şekilde açıklayacağım. Şimdi diyelim vardınız, Malta'ya geldiniz diyelim. Varacağınız ülke Malta olsun. İlk önce zaten geldiğiniz ülke
Schengen sınırları içinde olmadığı için herkes, o uçakta olan herkes bir kere pasaport kontrolüne giriyor. Siz de onları izleyip pasaport kontrolüne girebilirsiniz. Ondan sonra size sıra gelene kadar böyle inceleyebilirsiniz neler veriyorlar diğerleri, ama zaten gerçekten hani içiniz rahat olsun. Pasaport kontrolündeki insanlar sizden zaten böyle mükemmel bir İngilizce beklemediği için, işte mesela sizden pasaport mu bekliyor, işte söylüyor, ne bileyim işte bir takım şeyleri anlatmaya çalışıyor İngilizce anlamazsınız diye. Ama sorular zaten çok böyle basit ve genel sorular. Size neyi soracak? Ne amaçlı geliyorsunuz? Yani pasaportunu bir kere vermen gerekiyor. Onu hazır tutun elinizde. Pasaportuna bakıyor işte. Vizen var mı ona bakıyor. Sonra sana geliş amacını soruyor. Diyelim sen turistlik amaçlı geldin, tatil için geldin, onu söylüyorsun zaten. İşte eğer elinde mesela kalacağın yere, otele ait bir belge falan varsa onu gösterebilirsin mesela. İyi olur yani sizin için de. Ya da işte söylüyorsun işte buraya gideceğim, şu otelde kalacağım. Size işte kaç günlük olacağını sorabilir tatilinizin. İşte bir hafta, 10 gün neyse onu söyleyebilirsiniz. Belki hani yanınızdaki para miktarı sorulabilir. Bunu söyleyebilirsiniz. Hani keş şu kadar param var falan. Turistik kısım bu kadar. Eğer dil okuluna geldiyseniz yine pasaportunuzu, vizenizi kontrol ediyor. Sonra işte sana diyor ki hangi okula geldin? Eğer bir okuldan davet mektubun varsa onu vermen gerekiyor mesela. Yine eğer hesap dökümün varsa elinde verirseniz yine iyi olur. Çünkü şimdi okulu söyledin diyelim. Şu okulla geldim dedin. Sana ne kadar süreliğine geldin diye sordu. Diyelim sen 6 aylık geldim dedin. Adam sana direkt diyecek ki kaç param var cebinde. Ben mesela 1500 lira keş parayla gelmiştim. Şimdi 6 aylık gelmişim. 1500 euro 6 ay için yeterli bir miktar değil. Adam bunu biliyor. Diyor ki sana işte hesabında para var mı? İşte diyorsun ki hesabında para varsa şu kadar para var. Bu arada hani hesabındaki parayı bakmıyor yani. Aç göster falan gibi bir durum yok ama söylüyorsun. Mesela ben dedim ki o ara 2000 euro para var. Onu da beğenmedi çünkü toplamda 3500 euron var ve 6 aylık dil okuluna gelmişsin. Yeterli değil, adam bunu biliyor tabii ki. O zaman üçüncü bir soru soruyor parayla ilgili. Sana biri para mı gönderecek diyor. Annen baban sana, ailen sana para mı gönderecek diyor. Evet de geç. Şimdi size benim burada başıma gelen bir olayı anlatacağım. Ben hepsini böyle söyledim. Adam bana bunları sordu. Tabii yanımda nakit param azdı. Bunu biraz irdeledi falan. Sonra beni geçirmedi. Dedi ki bana şu kenarda köşede bekle. Ben oradan geçtim, bir köşeye bekliyorum. Herkes geçti arkadaşlar. Pasaport kontrolünden herkes geçti. Uçakta olan herkesi geçirdiler. Bir tek ben kaldım orada bekliyorum. Neyse işte bir şeyler dedi başka bir odadaki adama. Bir tane polisle bir tane adam yanıma geldi. Belgelerimi yine ona da verdim, gösterdim. Birkaç soru sordu işte yine hangi okula geldin, ne kadar süreliğine geldin falan filan. Bunları yine aynı şekilde cevapladım. Ne söylediysem aynısını söyledim. Ama yani orada bir pasaporta bakıyor, bir bana bakıyor, bir pasaporta bakıyor. İşte Maltaca bir şeyler diyorlar birbirlerine. Muhtemelen benim case'imde şöyle bir şey oldu. Benim pasaport fotoğrafım gerçekten rezalet. Yani bana benzemiyor ve böyle keş gibi çıkmışım yani fotoğrafta. Bence ondan kaynaklıydı. Beni benzetemedikleri için fotoğrafa birazcık daha böyle şey yapmaya çalıştılar, teyit etmeye çalıştılar ben miyim diye düşünüyorum. Çünkü hani birkaç kez baktı falan, sonra tamam dedi, geçirdi. Bu arada aralarında bir şey konuştular, onu anlamadım. Neyse pasaport kontrolünden yüksek ihtimalle sorunsuz geçersiniz arkadaşlar. Çünkü niye? Zaten vizeniz çıkmış. Belgeleriniz tam demek oluyor bu. Yani sizi geçirmemesi için çok bir sebep yok. Eğer benimki gibi fotoğraflarınızda böyle eşleşme yoksa. O yüzden geçeceksiniz. Daha sonra neye geliyor? Valizinizi teslim almaya. İşte o valizlerin döndüğü yere gidiyorsunuz. Valizinizi oradan alıyorsunuz. Daha sonra gümrük kısmına geliyorsunuz. Gümrükten geçecek bir şeyiniz yoksa işte zaten hani orası da çok uzun sürmüyor. İşte bir tarayıcıdan geçiyor valiziniz falan ve sonra o havaalanı kısmını güvenli bir şekilde aşmış oluyorsunuz. Sonra da şimdi sizi biri karşılayacak mı kısmı var. Şimdi siz tabii yeni geldiniz, ilk kez yurt dışına çıkıyorsunuz. Nereye gideceğim, nasıl gideceğim derdi var değil mi? Öncelikle şu bilgiyi vereyim. Her havaalanında var mı bunu bilmiyorum ama Malta Havalimanı'nda, hava alanında ücretsiz internet var. Wi-Fi'ye bağlanırsınız. İşte atıyorum taksi çağırmak için Uber'i, Bolt'u indirebilirsiniz. Ya da işte ben otobüs kullanacağım derseniz Talinca uygulamasını indirip toplu taşıma ile işte otobüste gideceğiniz yere gidebilirsiniz. Ama şöyle bir şey de var.
genel olarak otellerde de yine dil okullarında da şöyle bir hizmet var diye biliyorum. Ek ücretle sizi birinin karşılamasını isteyebilirsiniz. Yani siz o havaalanından çıktıktan sonra, o gümrüğü geçtikten sonra biri böyle sizin adınızın yazdığı pankartlarda, işte atıyorum Ezgi yazıyor, soyadım yazıyor. Orada böyle bekliyor kaldırmış bir şekilde. Hani yani sizi orada karşılamış oluyor. Bunu oteller de yapıyor para verdiğinizde, dil okulları da yapıyor. Ha, böyle bir şey istemiyorsanız dediğim gibi taksi çağırabilirsiniz. İnternet zaten ücretsiz, Wi-Fi kullanabilirsiniz. Bu şekilde gideceğiniz yere varabilirsiniz. Bana böyle sıkça sorulan sorulardan bir tanesini cevaplamak istiyorum. Diyelim siz Malta'ya geldiniz ya da herhangi bir Avrupa ülkesine geldiniz. Oradan işte İngiltere'yi geçiliyor mu diyorsunuz. Amerika'ya gidebiliyor muyum diye soruyorsunuz. Tabii ki hayır arkadaşlar, gidemezsiniz. Çünkü sizin aldığınız vize Schengen vizesi. O yüzden söylüyorum, gideceğiniz ülkenin vizesine bakmanız lazım, şartlarına bakmanız lazım. Yani siz Malta'dan herhangi bir Avrupa ülkesinden direkt İngiltere'ye ya da Amerika'ya gidemiyorsunuz arkadaşlar. Ayrı bir vizeye ihtiyacınız var. Ama diğer Avrupa ülkelerine, Schengen bölgesindeki diğer ülkelere bu vizeyle, vize türüyle gidip gelebiliyorsunuz. Bu arada yine aynı şekilde atıyorum siz İngiltere için vize aldınız ya da Amerika için vizeye başvurdunuz, onu aldınız. Onunla da yine Avrupa ülkelerine gidemiyorsunuz, yani Malta'ya gelemiyorsunuz. Şimdi burada yine bilinmesi gereken önemli bir şeyi anlatacağım. Diyelim sen İtalya'ya gitmek istiyorsun ya da İspanya'ya gitmek istiyorsun ama Malta'dan vize aldın. O zaman önce Malta'ya giriş yapman gerekiyor. Çünkü sen vizeyi Malta'dan almış oldun. Daha sonra bir gün, 2 gün ne kadar kalırsanız kalın. Ondan sonra o gideceğiniz ülkeye geçebilirsiniz sorunsuz bir şekilde. Ama vizeyi aldığınız ülkeye gitmek zorundasınız ilk olarak. Ve sonra şöyle de bir soru almıştım. Onu da cevaplayayım. Schengen bölgesi içinde gezerken pasaportunuza damga basılıyor mu? Hayır, basılmıyor. Schengen bölgesinde zaten hani gösteriyorsunuz vizenizi. Böyle çok kısa bir prosedürü var. Geçiriyorlar sizi. Hani çok büyük bir sorun olmuyor. Orada gidip gelirken damga falan gibi bir durumda yok. Yine söylemek istediğim, parmak basmak istediğim bir nokta daha var. Harç pulu olayı, bir takım durumlarda harç pulundan muaf olabilirsiniz. Mesela ben artık Malta'da çalıştığım için, oturum iznim olduğu için bir daha harç pulu almak zorunda kalmıyorum. Çünkü artık oturumum var. Ama ilk gelirken harç pulu almıştım. Daha sonra Türkiye'ye dönüp gelirken zaten ID kartım olduğu için bir daha harç puluna para vermedim. Ama eğer siz tekrar gelecekseniz ve oturum izniniz yoksa nereye giderseniz gidin harç pulunu tekrar ödemek zorunda kalacaksınız. Bu da aklınızda bulunsun. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Eminim faydalı olacaktır. Sadece Malta'ya gelmek isteyenler için değil, ilk kez yurt dışına gidecek herkes için faydalı olacak noktalara değindiğimi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.